Merhabalar Koç burçları ve yükselen koçlar. Şubat 2026 tarot okumasına hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir ve her şey yolundadır. Bu kez kartlar sizler için açılıyor. Bugün bu açılımda astrolojik kehanet destesi, melek terapisi destesi ve Rider-Waite tarot destesini kullanacağız. Bakalım kartların mesajı Şubat 2026 ile alakalı sizlere neler olacak? Hemen şöyle öncelikle astrolojik kehanetle bir açılıma başlayalım sevgili Koç burçları. Bakalım almanız gereken mesajlar ne olarak gelecek sizlere? Zaten bir kart hemen burada kendine attı. Merkür retrosuyla başlıyoruz Şubat ayına sevgili Koçlar. Venüs geliyor. Hadi bir kart daha açalım. Mars enerjisi geliyor. Sevgili Koç burçları, Şubat 2026 enerjisine girdiğimizde kalbimde yükselen ilk cümle şu oldu bu kartları gördüğümde. Artık geçmişi tekrar yaşamayacaksın. Onu dönüştüreceksin diyor bu kartlar. Merkür retrosu burada çok net bir mesaj getiriyor. Bu ay konuşmalar geri geliyor. Yarım kalan cümleler tamamlanıyor. Ama bu geri dönüş değil. Bu bir kapanış enerjisi sevgili Koç. Ben şunu hissediyorum. Bir kişi, bir konu, bir duygu yeniden önüne gelecek. Ama bu kez sen eski sen değilsin. Bu kez sen güçlüsün. Bu kez sen sınırlarını biliyorsun. Venüs burada adeta kalbime dokunuyor. Bu ay aşk, özdeğer ve ilişkiler alanında şifa var. Ama bu şifa her şeyi affet ve devam et değil. Bu şifa kendini seç, huzurunu koru şifası sevgili Koç burcu. Adeta şunu duyar gibiyim. Ben sevgiyi hak ediyorum ama bedel ödemek zorunda da değilim dediğin bir ay olacak Şubat 2026. Sevgili koçlar, Mars kartı aslında sizlerin alanını bildiriyor. Artık beklemiyorsunuz, artık hareket ediyorsunuz. Bu ay cesaretle adım attığınız bir ay olacak. Ama bu kez öfkeyle değil, bilinçle atılan bir adım olacak bu. Bu kontrolsüz bir savaş değil. Bu hak edilmiş bir zafer yürüyüşü gibi hissettiriyor adeta. Şimdi bu üç kartın bize verdiği enerji özellikle Merkür Retrosu'nun geçmişle yüzleşmesi gereken konuları getireceğini, yani geçmişle yüzleşeceğinizi, Venüs bu ay kendinizi seçeceğinizi, Mars da harekete geçeceğinizi sizlere bildiriyor. Yani Şubat 2026 sizler için duygusal ve ruhsal yeniden doğuş ayı olacak. Ben burada çok net bir şey hissediyorum. Artık kimse senin kalbinde bedava yaşayamayacak sevgili Koç. Hayır olsun, hayırlara vesile olsun diyelim. O zaman şimdi Melek Destesi'nden niyetine Şubat 2026 ile alakalı tek bir kart seçeceğim. Bakalım Melek Terapisi Destesi bu açılım için sana hangi mesajı yolluyor olacak? Vejeteryan, vegan diyorlar. Sizler de şöyle görün isterseniz kartınızı. Tabii ki üstünde bir mesaj var. Taze organik sebze ve meyvelerin sende yüksek yaşam gücü enerjisi arttırması ruhsal frekansını yükseltir diyor. Bu kartın size aslında söylemek istediği şu. Burada ruhunuzun artık daha hafif, daha saf, daha temiz bir enerji istediğini söylemek de mümkün. Evet, burada beslenmeyle alakalı da, yani bu ay biraz daha işte beslenme düzeninize dikkat etmeniz gerektiği, uyku saatlerinizi yeniden gözden geçirmeniz gerektiği bir ay olacak diyorlar tabii, ama burada en önemli olarak almanız gereken mesaj şu: hayatınızda toksit olan her şeyi çıkarmanız gerektiğinden de bahsediyorlar aslında. Toksit insanları, toksit alışkanlıkları, düşünce kalıplarını ve bağımlılıkları. Ben burada şunu duyuyorum. Artık bana ağır gelen hiçbir şeyi taşımıyorum. Bu ay bedenin
zihnin ve ruhun seninle konuşuyor olacak sevgili koç. Ve burada ruhun, bedenin sana diyecek ki kendime daha şefkatli davranıyorum. Yani bunu hissedeceksin adeta. Ve tabii aynı zamanda bu kart ilahi bir koruma da kartı. Evrenden sizlere gelen mesaj, sen kendine iyi davrandıkça ben de seni daha güçlü koruyacağım oluyor. Şubat 2026 senin için bir arınma ayı da diyebilirim sevgili Koç burcu. Ama bu bir kayıp değil, bu bir hafifleme. Ve ben burada hissediyorum ki hayatından çıkan her şey yerini daha saf, daha temiz ve daha gerçek bir şeye bırakıyor. Ve mesaj çok net. Bu ay bedenine her zamankinden daha iyi bak. Ruhuna iyi bak. Enerjine iyi bak. Çünkü sen artık eski yaşam tarzına sığmıyorsun sevgili Koç burcu. Özellikle Şubat 2026'dan sonra sen bambaşka bir sen oluyorsun. Ve evet, şimdi tarot destemizden hemen niyetinize kartları bir açalım. Bakalım Şubat 2026 tarotun mesajı Koç burçlarına ne oluyor? Bir kart kendini attı bile. Hatta iki kart düştüğünü hissediyorum. Şöyle öncelikle güzel kartlar aslında geliyor. Burada bir duraksama olayı da var. Bakalım. Hemen şöyle düşen kartlarınızı da açalım. Mahkeme kartı ters olarak açıldı ve Kılıç Kralı geliyor sevgili Koç burcu. Sevgili Koç burçları, Şubat 2026 enerjisiyle kalbimde bu kartları gördüğüm anda yükselen ilk cümle şu: artık yanlış iletişime, yarım kalmış sözlere ve kararsız olan insanlara kapını kapatıyorsun. Kılıç Prensi burada ters olarak gelmiş. Bu yanlış anlaşılmaların, dedikoduların, net olmayan konuşmaların enerjisi. Ama bu kart ters geldiği için artık bu döngünün bittiğini söylüyor. Ve şunu hissediyorum. Artık çocukça konuşmalara, oyunlara ve belirsiz mesajlara tahammülüm kalmamış. Kupa onlusu burada adeta kalbimi açıyor. Bu gerçek bir mutluluk, duygusal tamamlanma, aile ve kalp huzuru kartıdır aslında. Bu ay hayatındaki, belki seni ilgilendiren, çevresel de olabilir ama direkt senin hayatındaki bir ilişki derinleşiyor ya da sen gerçek mutluluğun ne olduğunu yeniden tanıyorsun sevgili Koç bu ay. Ve mesaj çok net. Mutluluk dışarıda değil, senin içindeki huzurda. Tılsım altılısı burada ilahi dengeyi gösteriyor. Verdiğinle aldığın dengeleniyor. Artık tek taraflı emek yok. Artık senin enerjin, senin değerinle eşleşmek zorunda sevgili Koç burcu. Değnek şövalyesi ters olarak açılmış. Bu dengesiz, gelip giden, söz verip tutmayan bir enerjinin yavaş yavaş hayatından çıkışını gösteriyor. Bu ay heyecan adı altında kaosu hayatına sokmuyorsun. Artık istikrar senin için çekici ve kupa dörtlüsü ters olarak açılmış. Bu bir uyanış kartıdır. Bir teklif, bir fırsat, bir duygusal açılım artık gözünden kaçmıyor. Kalbin tekrar açılıyor ama bu kez bilinçle. Çünkü bundan önceki dönemlerde konu ne olursa olsun, sana bir teklif de gelse, bir davet de gelse, sanki böyle hareketli, enerjik bir burç olmana rağmen pek de böyle bir şeylere katılmak ya da böyle işte topluluklar içinde bulunmak istemiyor gibi bir enerjiye adanmıştın çok yakın geçmişte. Ama artık bu enerji kırılıyor. Tekrardan hayatına güzel bir enerji akışı geliyor. Kalbin tekrar açılıyor ve daha bilinçli bir halle açılıyor sevgili Koç. Değnek konusu burada aslında
çok yük taşıdığını gösteriyor. Özellikle başkalarının sorumluluğunu, duygularını, yüklerini sırtında taşımışsın. Ama bu ay bir bırakma var. Ve ben burada aslında şunu duyuyorum sevgili Koç. Herkes lütfen artık kendi yükünü taşısın dediğin bir evrenin içerisindesin. Ve mahkeme kartın yine ters açıda. Bu çok önemli bir kart. Geçmişten gelen bir çağrının artık seni etkilememesi demek. Bir döngü kapanıyor ama bu kez sen geri dönmüyorsun. Bu bir gecikme değil. Bu bilinçli bir kapanışta diyebilirim. Ve son kart Kılıç Kralı'yla geldi. Burası aslında sizlerin versiyonunu bizlere gösteriyor. Çok güzel bir netlik kartı. Bu kart sınırdır. Bu kart aklımla seçiyorum enerjisidir. Artık kalbinle körü körüne değil, aklınla, bilincinle, öz saygınla seçeceğin bir ayın içerisine girdin. Bu açılım bana şunu söylüyor. Geçmişin kaosu bitiyor. Duygusal olarak olgunlaşıyorsun ve artık seninle sadece net, dengeli ve olgun insanlar kalıyor. Aynı zamanda iş hayatından özellikle çalışan bir koç burcuysan net kararlar, otorite figürleri, yönetici rolü, sözleşme, imza ve resmi yazışmalar gündemde olabilir. Bu ay maaş artışı bekleyenler varsa evet maaş artışı olabilir. Alacak ya da borç dengesi kurulabilir. Ya da haksızlığa uğradığın bir konuda adalet yerini bulabilir sevgili Koç. Evet, iş yükün artmış diyebiliriz. Burada bir değnek onlusu gerçeği de var tabii ki. Ama bunu bu ay bu yükü devretme ya da düzenleme zamanının geldiğini de söylüyor bu kartlar. Özellikle bekleyen bir başvurun varsa ya da terfi, iş değişikliği süreci biraz evet gecikebilir. Ama iptal olmaz. Sadece zaman istiyor olarak görünüyor. Bu ay hayatınıza maddi güvenle birlikte duygusal huzurun da geldiğini söyleyebilirim. Tabii mahkeme kartının yine burada keza ters olarak açılması, geciken bir ödeme, miras, dava ya da resmi para işi değil ama böyle işte mahkemelik konu olabilir, miras gibi konular olabilir. Burada evet sürecin biraz uzayacağını bizlere bildiriyor. Ve en önemlisi tabii ki yine burayı tekrar üstten geçmek istiyorum. Çünkü bu sizin için çok önemli. Sağlık açısından bu ay arınma, beslenme düzeni ve bedeni yormayan ama güçlendiren bir yaşam tarzının da ön planda olması gerekeceğini söyleyebilirim. Evet sevgili koç burçlarım, ruh parçalarım. Bu açılımın genel enerjisi şunu söylüyor. Şubat 2026 senin için yeniden doğuş ayı olacak. Geçmişle yüzleştiğin, kalbini arındırdığın, yüklerini bıraktığın ve artık net, güçlü, bilinçli bir versiyona geçtiğin bir eşik. Merkür Retrosu sana geçmişten gelen konuşmaları, kapanmamış defterleri getiriyor. Ama bu kez onları kapatmak için getiriyor. Venüs kalbini kendine döndürmeni istiyor. Mars ise sana diyor ki artık bekleme, harekete geç sevgili koç. Melek terapisi destesinden gelen vejetaryen vegan kartı sadece bedenini değil hayatını arındırman gerektiğini söylüyor. Sana ağır gelen her şey, insanlar, düşünceler, alışkanlıklar yavaş yavaş senden uzaklaşıyor. Bu bir kayıp değil, bu bir hafifleme. Şubat 2026 ve sonrası için kimse senin enerjini bedava kullanamayacak. Sen kendini seçtikçe hayat da seni seçmeye başlayacak. Son bir uyarı olarak şunu söylemek istiyorum sevgili koç burçları. Bu ay sabırsızlıkla değil, bilinçle hareket etmeniz gereken bir ay. Her kapı zorla açılmaz. Bazı kapılar sizler hazır olduğunda açılacaktır. Sen artık eski hayatına sığmıyorsun. Çünkü artık eski sen değilsin. Şubat 2026'nın sana netlik, huzur, güç ve kalpten gelen gerçek mutluluk getirmesini diliyorum. Işığınız daim olsun. Ve buraya kadar geldiysen yorumlar kısmına
Şunu yazabilirsin. Kendimi seçiyorum cümlesini yazan herkes için bu ayın niyetine bir kart açacağım. Bunu yorumlara yaz lütfen. Ben de hemen niyetine kart açıp yorumunun altına cevap atacağım. Tabii ki bu açılım dışında bakalım enerji alanınıza açılacak size özel kart hangisi olacak? Bugünlük bizden bu kadardı. Sürçülisan ettiysek affola. Hoşça kal, sevgiyle kal.